Herkese merhaba arkadaşlar. Bu zamana kadar gerçekleşen boks maçları içerisinde belki de sonucu en çok merak edilen boks maçlarından bir tanesi Tyson Fury, Deontay Wilder arasında gerçekleşen 3. maçın sonucuydu. Tyson Fury 11. roundda Deontay Wilder'ı knockout ederek bütün merakları giderdi ve bütün tartışmalara da noktayı koymuş oldu. Çünkü Deontay Wilder'ın ikinci maçla ilgili birçok iddiaları vardı. İşte Tyson Fury'nin eldiven içine metal bir cisim koyduğunu, işte giydiği kostümün ağır olduğunu, hocasının havlu atması, hocasına suç bulması, işte neden havlu attın demesi birçok tartışma vardı. Fanlar da bu konuyu çok fazla tartışıyordu ama artık bütün tartışmalara Tyson Fury'nin galibiyeti noktayı koymuş oldu. Tyson Fury ikinci ve üçüncü maçta net galibiyetler alarak yani Deontay Wilder'a karşı üstünlüğünü bir kez daha göstermiş oldu. Deontay Wilder Tyson Fury arasında gerçekleşen maçta Fury'nin mi doğruları çoktu, Deontay Wilder'ın mı veya Fury'nin mi yanlışları çoktu yoksa Wilder'ın mı? Biraz bunlara değineceğim. Kendi yorumumu, kendi analizimi yapacağım ben her zamanki gibi. Arkadaşlar ilk iki round ortada. Deontay Wilder'ın yine etkili vuruşları var. Tyson Fury ara ara yumruklar çıkartıyor. Dans ediyor. Deontay Wilder'ın yumruklarından kaçıyor. Üçüncü roundda Wilder'ı knockout etti. Tyson Fury Wilder ayağa kalktı. Dördüncü rounda geldiğimizde ise Tyson Fury'yi yere serdi. Deontay Wilder ikinci kez yine yere serdi. Yine kalkmasını bildi. Fury 5. rounda geldiğimizde biraz daha etkili olmaya başladı Wilder. Ama 6, 7, 8, 9 kontrol ele alan Fury daha sonra 11. roundda Deontay Wilder'ı knockout ederek net bir galibiyet aldı ve fanlarını sevindirmesini bildi, hayranlarını sevindirmesini bildi. Tabi Wilder da sevenlerini bir kez daha üzdü. Bu maçta şunu söylemek gerekirse ben kalben Wilder'ın almasını istiyordum. Hani bir eşitlik olsun istiyordum. Ama Fury de alsa çok fazla şaşırmayacaktım. Çünkü zaten fanlar da galibiyete en yakın isim olarak Fury görüyordu. Şayet ben de onun alacağını biraz biliyordum ama şu şekilde özellikleri de Wilder'ın hocasının yaptığı açıklamalar işte Wilder'ın çok farklı olduğunu, çok değiştiğini, boksunun değiştiğini, çok artık ayaklarının oynayacağını gibi birçok iddiada bulunmuştu. Ben her videomda da şunu söylemiştim. Burada Wilder'ın performansı belirleyecek maçın gidişatını, kaderini. Yine her zaman söylediğim gibi ayakları oynaması gerektiğini söylemiştim. Fent yapması gerektiğini söylemiştim. Bellerinin oynaması gerektiğini söylemiştim. Görerek vurması gerektiğini hep söylemiştim. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Bence Wilder bu maçta çok yanlış dövüştü. Yanlış dövüştüğü için de bu maçı kaybetti. Her zamanki gibi karşısında akıllı, zeki bir Tyson Fury var. Boksu iyi bilen, yumruk yemeyen, rakibini oynatmayan bir Fury. Wilder her zamanki gibi yine onun o ağırlığını tarttı, yoruldu, kontrolsüz dövüştü. Örnek vereyim aklını kullanmadı. Kullansaydı belki bu maçın sonucu hiç belli olmazdı ne olacağı. Çünkü bence Wilder'ın hocası yanlış dövüştürdü. Bunun da nedeni şu. İkinci maçtan biliyoruz. Wilder yoruluyor ve yorulduğunu belli ediyor. Belli ettiği için de doğal olarak rakipleri cesaretleniyor ve üzerine geliyor. Bunu yapmadı. Özellikle Tyson Fury ile yaptığı maçlara bakarsak bu şekilde gidiyor maçlar hep. Özellikle Wilder'ın yumrukları yerken ipe yaslanıyor. Belleri oynamıyor. Örnek vereyim. Nasıl ki bunu Fury çok yapıyor mesela. İpe yaslandığında belleri sürekli oynuyor. Bunu Wilder da yapması gerekiyor ama Wilder bekliyor. Bekledikçe yumruk yiyor. Örnek vereyim kapanıyor. Her yeri açık. Düzgün kapanmıyor. Yakında yumruk vurmuyor. Aparkatlarını, kısa aparkat kroşelerini vurmuyor.
Yani Wilder'ın doğrusunu söylemek gerekirse birçok eksiği vardı ve o eksikler ona hep kaybettirdi. Tyson Fury'ye gelince boksu çok iyi biliyor. Rakibini dövüştürmüyor. Rakibini zaman zaman kontrolü altında çok bırakıyor. Özellikle de yumruk atarken yüz ifadesi rakibini gerçekten etkiliyor. Ve de şu bir gerçek, akıllı dövüşüyor. Ring içerisinde çok rahat. Vurduğu yeri gören, mesafeyi iyi ayarlayan ve Wilder'ı çok iyi çözmüş bir Fury vardı karşısında ve onun için çok zor bir galibiyet miydi? Bence değildi. Çünkü rahat oynuyordu. Ringde de rahattı. Ama özellikle de hangi round olduğunu bilmiyorum. Çok sağlam bir sağ aldı. Onda da düşmedi. O sağ belki maçın kaderini de belirleyebilirdi ama yine de dediğim gibi düşmedi o sahada. Zaten yorumculardan da duymuştursunuz. Çok etkiliydi o yumruğu Wilder'ın. Tabi maçta baktığımda genel olarak boks fanlarının beklediği heyecanda bir maç değildi. Özellikle de Wilder'ın performansının gerçekten bu kadar kötü olacağını ben beklemiyordum. Daha etkili bir Wilder bekliyordum. Örnek vereyim. Görerek vuran, belleri oynayan, mesafeyi iyi ayarlayan, iyi kapanan, belleri çok oynayan ama bunları Wilder'da göremedik. Boksunda da hiçbir değişiklik yoktu. Bence teknik taktik konusunda gelirsek teknik yoktu. Taktik hiç yoktu. Çünkü taktik olsaydı bu maç çok farklı olurdu. Farklı çünkü Fury'nin belli. Yumruktan örnek vereyim, atak yapmanın nereye yattığı belli. Örnek vereyim, aparkatla başlayabilirdi. Sonradan yatarak sağ kroşesini vurabilirdi. Alt sol direkt sol kroşelerini çok vurması gerekiyordu. Yatarak sağ kroşelerini çok vurması gerekiyordu. Bunları çok yapması gerekiyordu ama bunları yapmadı. Doğal olarak da e, Fury yapacağını yaptı. Her zamanki gibi yordu. Üzerine o ağırlığını yükledi. Sonrasında da baktı ki yoruldu Wilder ve sonrasında kendi boksunu yapıp knockout etti. Wilder'ın görmeden attığı bir yumruk, sonradan da Fury net bir yumrukla knockout etti. Artık daha kalkamadı. Şimdi şu şekilde bir şey var. Bir antrenör Wilder'da neyi görmesi gerekiyor? Örnek vereyim, ayakları güçsüz. Ayaklarını güçlendirmesi gerekiyor. Örnek vereyim, bakıyor yakında iyi kapanamıyor. Bunu çözmesi gerekiyor. Yakından vuramıyor. Bunun üzerine çalışması gerekiyor. Bazen de örnek vereyim, yakına baktı ki ağırlığını koyuyor, girmemesi gerekiyor. Onu o şeyi tutması, hiçbir şey yapamaz. Örnek vereyim, böyle yapsan yine o sana ağırlığını bindiremez dik dursan. Ama bunların hiçbirisini göremedik ne yazık ki Wilder'da. Tabii hocasına da haksızlık yapmak istemiyorum. Yani şunu da demiyorum. Çok kötü bir hoca veya hoca ile ilgili olumsuz bir şey söylemiyorum. Ama bence bu maçta çok yanlış dövüştü. Beklenenin çok çok gerisinde kaldı. Ben gerçekten bunu beklemiyordum. Çok etkili bir Deontay Wilder bekliyordum. Ama benim beklentimin çok gerisindeydi. Tyson Fury'ye gelince bu performansı doğrusunu söylemek gerekirse beklemiyordum. Hani 3 haftalık bir antrenmanla maça geldiğini ve bu şekilde de bu tarz dövüşmesi, prese dayalı, rakibin üzerine gitmesi ve de şunu görebiliyorum, bazen de çok güçlü yumruklar vuruyor Fury. Hani ekranlarda çok fazla belli olmuyor ama net izlediğiniz zaman, dikkatli izlediğiniz zaman onun o güçlü vuruşunu görüyorsunuz. Rakibini çok fazla sarsıyor. Wilder'ın da en büyük özelliği, öyle hızlı yumruk vuruyor ki yani gerçekten çok hızlı. Dediğim gibi örnek vereyim, bir Kübalı antrenör, bir Rus antrenörle çalışsa Wilder belki bundan sonraki süreçte eski kariyerini tekrar yakalayabilir. Wilder işte boksu bırakmalı, artık emekli olmalı falan, bunun gibi birçok soru var. Bence Wilder için çok erken. Wilder bundan sonra yine can yakmaya devam edecektir. Wilder her zamanki gibi ringlerde olacaktır. Bence de devam etmeli. Çünkü yaşı da
çok fazla yok. Fury bundan sonra bakalım nasıl bir yol haritası izleyecek, kimlerle maç yapacak. Bununla ilgili tabi zaman zaman benim yine analizlerim olacak. Bu ilk analizim, sizleri de kusura bakmayın ihmal ettim. Önemli bir işim çıktı. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana katılıyorsanız yaptığım yoruma, analizime, yorumlar kısmına siz de açıklamanızı yapın. İşte bana katıldığınız yerleri veya katılmadığınız yerleri siz de orada kendi düşüncenizi, fikrinizi yazın. Bunda özgürsünüz. Unutmadan eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok kişiye ulaşalım. Daha çok kitlelere ulaşalım ve gittikçe de kanalımız büyüsün. Şimdilik iki boksörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Benden ayrılmayın arkadaşlar.